Evet, Narin Güran cinayetiyle başlıyoruz sevgili seyircilerimiz ama bu cinayetteki detaylara geçmeden önce hemen belirtmek istiyorum. Sizin derdiniz bizim derdimiz. Yine dertlerinize derman olmak üzere bu ekrandayız ve telefon numaralarımızı biliyorsunuz, size bir telefon uzağınızdayız. İsterseniz mesaj, isterseniz telefon. Yine Halil İbrahim hocamla beraber, hocalarımla beraber az sonra Mehmet Hoca da bize katılacak. Dertlerinize derman arıyoruz. Melek Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Nur Hanım. Narin'in yengesi, Evet, Baran Salim Bey Güran'ın abisi ve Berat Bey canlı yayınımızda. Salim Bey şu anda biliyorsunuz amca Salim cezaevinde. O gün neler yaşandı? Melek Hanım detayları anlatacak ama tabii Melek Hanım diyor ki benim kocam suçsuzdur. Evet. O güne dair bütün bildiklerini bizlerle paylaşacak. Narin Güran daha 8 yaşındaydı başına bu olay geldiğinde. Acımasız bir cinayete kurban gitti. Ardında bıraktığı 2 soru var. Narin Güran'ı kim neden öldürdü? Bu sorunun yanıtı için ekibim Diyarbakır'daki araştırmalarını sürdürüyor. Murat az sonra Diyarbakır'dan canlı yayınımızda olacak. 21 Ağustos gününe dair, yani Narin'in öldüğü güne dair neler öğrendik? Bütün detayları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin konuştuğu o cinayet. 8 yaşındaki Narin'i kim öldürdü? Narin neden öldürüldü? Sen istersen ekibi tüm bu soruların yanıtı için Narin'in öldürüldüğü o köye gitti. Nur Viral ile Sen İstersen ekibi olarak Narin Güran dosyasını araştırmak üzere Diyarbakır'ın Tavşantepe köyündeyiz. Narin Güran, Arif ve Yüksel Güran'ın 6 çocuğundan biriydi ve evin tek kız çocuğuydu. Olay günü, yani 21 Ağustos 2024 günü Narin Güran ailesiyle yaşadığı bu evden saat 14 civarlarında tek başına çıkarak Kur'an kursuna gitti. Narin evden çıktıktan sonra bulunduğumuz bu patika yoldan aşağıya inerek önce amcasının evine gidiyor ve amcası kızlarını soruyor. Ve daha sonra yine aynı yolu yürüyerek Kur'an kursuna gidiyor. Narin evden çıktıktan sonra hemen arkamda görmüş olduğunuz bu Kur'an kursuna geldi ve bir süre ders aldı. Saatler tam 15.05'i gösterdiğinde Narin kuzenleriyle birlikte Kur'an kursundan çıkarak bulunduğumuz bu yolu yürüyerek eve doğru gitmeye başladılar. Minik Narin Kur'an kursundan çıktıktan sonra kuzenleriyle birlikte yürüyerek bulunduğumuz bu noktaya geldi. Yani tam okulun önüne. Saatler tam olarak 15-11'i gösterirken Annesi mi, amcası mı, abisi mi? Yoksa komşuları Nevzat mı? Cezaevinde bulunan Salim Bey'in eşi Melek Hanım canlı yayınımızda hem uzmanlarımızın hem seyircilerimizin hem de bizim sorularımızı bütün çıplaklığıyla cevaplamak için burada. 6 gün boyunca gözaltında tutuldu Narin'in şüpheli ölümüyle ilgili. Şimdi o güne gidelim Melek Hanım. Canlı yayındasınız. Tüm Türkiye şu anda sizi izliyor. O gün, Narin'in öldürüldüğü gün, Salim Bey, kocanız Salim Bey neredeydi? Eve ne zaman geldi? Neler yaşadınız? Anlatayım sabah. Ölüm haberini nasıl aldınız? Anlatayım sabahtan o gün ne yaşadıksa, ne gördükse onu söyleyeceğim sabahtan. O gün sabah biz kendi evimizde, kendi halimizdeydik. Kendi gücümüzdeydik. Eşim tarlasındaydı, geldi. Kıyafetlerini giydi, beni ve 6 çocuğumu aldı götürdü. Alışverişe, düğünümüz vardı. Baran askere gidecekti. O gün çok mutluyduk. İlk defa benim kaynımın oğlu, en büyük kaynımın oğlu evlenecekti. Çok mutluyduk. Saat 12'de çıktık, gittik alışverişimizi bitirdik. Geldik eve. Ondan sonra eşim dedi ki ben acıkmışım, bana bir şeyler hazırla ki yiyeyim, atıştırayım, gideceğim tarlaya. O sürede geldik eve, kıyafetlerimizi değiştirdik, eşyalarımızı bıraktık oraya. Gittim eşime çay koydum üstüne. Ondan sonra çay koydum üstüne, ekmeği çıkardım. Ekmeği buzluğa atıyoruz, erimek için güneşe verdim. Eriyene kadar ben de üstümü değiştirdim. Yemek hazırladım, eşimin önüne bıraktım. Eşiniz ne yaptı o Efendim, siz eşim bunları oturmuştu, yaparken? koltuğunda oturmuştu, telefondaydı, oynuyordu telefonuyla. O kendi klima odasında oturuyordu, telefonundaydı. Ben de o sırada ona yemek hazırlıyordum. Sonra oğla 3 küçük çocuğum oturuyordu, yemek yiyordular.
Miran, Yusuf, İlayda. O gün de ekranda söyledim, bugün de söylüyorum. Ölünceye kadar da söyleyeceğim. Eşim yanımdaydı, çocuklarımın içindeydi. Yalan yok. Yemek hazırladım, bıraktım, onlar yemek yiyordular. Ben de gittim diğer odaya baktım, dedim hiç büyük kızım abiyelerini giyecekti, deneyecekti, dedim onlara bakayım ne yapıyorlar. Ben de onların yanına gittim, eşim ve çocuklarım yemek yiyordu. Odadaydı, oturuyordular, klimamız açıktı, televizyonumuz açıktı. O gün hava 40-50 dereceydi, çok sıcaktı. Evimizdeydik yani. Peki sonra? Sonrasında Sonra bir telefon geliyor eşinize. sonra bir telefon eşime geliyor ama Kimden ben geliyor o telefon? görmüyorum. O vahşi canı var ya, ondan geliyormuş meğerse. Ben o sırada görmedim. Kim söyledi size? Daha sonra o şeytan vahşi ortaya çıktı. Ondan sonra kızımın aklına gelmiş. Anne, o gün biri babamı aramıştı ama bilmiyordum kimdi. Meğerse vahşi cani katil Nevzo'ydu. Niye aramış kocanızı? Kocamı aramış ki su kesilmiş. Eşim de demiş ki ben evdeyim, yemek yiyorum, bakacağım sonra su kesintine. Var mıydı su kesintisi? Hayır, köyde? yalandı. Su da kesilmemişti. Daha sonra vahşi şeytan ne diyor? Pardon, bir Annesinin şey ev- sorabilir miyim? O Anlatayım hocam. Su kesintisine bakacağım lafını eşinizden mi duydunuz, kızınızdan mı duydunuz? Yo eşim, daha sonra eşimi gözaltına aldılar. Yo, koydular. anladım. Kızınız da o anda su meselesi Yo konuştuğunu, hayır, eşim sadece dedi biri babamı aramış, anne bilmiyorum. ne konuştuğunu bilmiyormuş. Yok, Yani bilmiyor. su Yo, dediğini yo. falan o kız duymamış yani, öyle mi? Yo sadece telefon geldiğini biliyordu. Ama kız- başka birisi de aramış olabilir veya Yo belki saat- eşim dedi şeytan vahşi beni tam aramış. o olay eşiniz HTS onu kaydı diye var hocam. HTS kaydı zaten var, eşim de söyledi. belki de saat 2'de aranan başka Başka birisidir. arama Ya yok. Yo hayır hocam, yo hayır. O Yalnız- saatte öyle arama değil. yok. O saatte vahşi cani katil Nevzo aramış. Bu durum yani böyle Zaten tam her şey ortadadır. Saati tam bilemiyoruz şimdi. Geldiniz HTS kayıtlarında var hocam. Bak her şey Mesela ortada. 2'de eve kaçta geldiniz? Hocam araması 15.08'de. Bak Ben- diyorum ya, o gün alışverişten dönerken eve girdik eve. Saati bilmiyorsunuz değil mi? Yo gelişi biliyorum. Saat kaçta evdeydiniz? Saat 2.30'da dedim ya 2.30'da eve evdeydiniz, geldim. Evet, tamam. ondan Evet. sonra da yemek hazırladım, bıraktım. Evet. O sürede. Ne kadar sürer sizce hocam? Şimdi o güne kadar peki Yemeği bırak, yemeği ye, elini yüzünü yıka, dinlen, telefonla oyna. Ne kadar sürer? Melek Hanım o güne kadar eşinizle Nevzat'ın arasında hiçbir diyalog yok. Hatta 3 ay boyunca Nevzat bir kere bile Salim Güran'ı aramıyor değil mi? Evet. Hiç görüşmüyorlar. Zaten her şey ortada belli. Aralarında bir diyalog yok. Ama ne hikmetse o gün Nari'nin öldürüldüğü o gün Nevzat Salim'i arıyor. Ve tam Narin onun evinin önünden geçerken. Onun görebileceği bir 3.08'de mesafe. eşimi aramış, 3.11'de Narin kameraya takılmış. Yani Narin o patika yolda o Evet. sırada. Onu aradığı zaman daha patikaya yetişmemiş. 3.8'de aramış, Ya, 11'inde de kız yetişmiş patikaya. Girmemeye çalışıyorum ama HTS kayıtları o kadar karışık ki ve orada inanılmaz derecede sıkıntı söz konusu. Ne gibi hocam? Yani şöyle söyleyeyim. 14.52 Salim evinden çıkmış. Hocamıza şey yaptı. Aşağıda. Okulun önünde aşağıdaydı. Hadi oradan 3 dakika 4 dakikada evine geldiğini düşünelim. 15'te evinde olması lazım. Dolayısıyla eve girdiğinde Salim yok. Bir defa yok. Bu burada yazıyor. Yani ben söylemiyorum. Hani deniyor ya tuhaflık var diye. Bir defa Hocam tuhaflığı diyen mahkeme değil yalnız. ya hocam Tuhaflığı tamam. diyen söylenti. Ya herhalde bir dakika. Biz şimdi bir yerde mahkemenin Hocam, kararına bir atıf dakika, yapıp ya bir da- dakika. Mahkeme Evet. kararına atıf yapmadım ben. Mahkeme demedim. Evet. Tuhaflıktan bahsediyorum. Mahkeme demedim. Evet. Tamam 15-22 Arif'in içinde bu arada dolanıyor ve mutfak vesaire hepsinin nokta atışı yapılıyor. Peki fazla uzatmayacağım. Ahırın oraya geçiyor vesaire ve 16.10'da evden ayrılıyor. Bakın kayıtta bu. Nevzat'a geliyoruz 15.08'de konuştu. 15.10'da Arif ile Salim arasındaki parke yolda. 15.18'de Arif'in evinin çok yakınlarında. Bakın daha henüz yukarıda değil. 15.26'da Arif'in evinin önüne gelir. 15.20'de evin içinde 27'de. 15.27'de Nevzat evin içine giriyor. 15.20'de Salim evin içine giriyor. 7 dakikada tuhaf şeyler oluyor. Ne İşte o cinayet. tuhaf şey ne hocam? Bize Cinayet, bir yani dakika siz ya. bir adli tıp uzmanı Tabii, olarak şimdi şunu söylüyorum. değerlendirdiğinizde 15.20'de Arif'in evine geliyor Salim. 15.27'de Nevzat geliyor. Bu 7 dakika içerisinde evde iddia edilen o Narin öldürülüyor. 7 dakikada. Şimdi bu öldürülürken bakın 15.20 Arif'in evine geliyor Salim. 15.11'de Narin kameraya takılıyor. 15.15'te 16'da diyelim en geç Arif yani evinde olması gerekirken meydanda yok. Bunu anlamıyoruz. Ve bu arada eve geliyor. Evde nedense Enes var, Muhammed var, Eren var Hediye. ve bu 35'e kadar evin önünde duruyor. 15.35'te bakın iddia neydi? Cesedi aldı.
Bu arada Salim gitti bir tane battaniye aldı. 15.35'te evde. Bakın Yalan 15.35'te bir dakika. Hepsi Ama hocam iftira, Salim yalan. evden çıkmış. Bir dakika 15.35'te bir dakika ha, ben HTS Nevzat evin içine giriyor. Ne diyor? Battaniye için diyor Salim çıktı diyor. Gitti bir yerden battaniye getiriyor. Nerede getiriyor? Ya kendi evinden Kendi ya Nevzat'ın evinden bir 3-5 dakikanın geçmesi lazım. 15.35'te evin içinde. Evet evde duruyor 15.35'e kadar. Salim getirdi, aldı. Bu arada ne Enes ne Eren, Muhammed bunların haberi yok. Bunlar horul horul uyuyorlar. Hiç uyanmamışlar. Sonra bakın 15.35'te alıyor cesedi. Ahıra geliyor. Bakın o mesafeyi de hesapladı. En az 3-5 dakika sürecek gibi bir 150-200 metrelik bir mesafe. Evet. Ahıra koyuyor. Ahırda battaniyeden alıyor 15.35'te bakın evden çıktı. Çuvala koyuyor. Sonra arabaya biniyor. Arabasında yanaştırıyor. 15.40'da bakın 5 dakika Arif'in evinden çıktı cesetle henüz daha çuvalda değil. 5 dakika içerisinde aşağı iniyor. Ahıra giriyor. Çuvala koyuyor. Arabaya koyuyor ve kamerada görünüyor 15.40. 5 Çıkmadan dakika önce içinde eşiyle de konuşuyor. tabii bu arada eşiyle de konuşuyor. Doğru söylüyor. Eşine diyor ki evet diyor geldi işte oğlumu alacaktı veya bir villa inşaatı vardı vesaire. Dama çıktım diyor. Balkondan damda baktım diyor. Bakıyordum, Balkonda eşim gitti. arabaya bindi gitti. Şimdi 5 Evet. dakika içerisinde Nevzat cesedi alacak. Aşağı inecek. Cesedi ya kusura bakmayın cesedi çok özür dilerim yani ne diyeyim ben şimdi bir şey anlatıyorum. Battaniyeden alıp cansız çuvala bedeni. koyacak. Yani diyelim. Cansız beden çok özür dilerim pardon özür dilerim. Cansız bedeni alacak, çuvala koyacak, çuvaldan arabaya koyacak ve 5 dakika sonra da 15.40'da da kameradan görünecek. Toprak Abi yolda. bu herif, bu adam yani süper hızlı birisi olacak ki bunu yapacak. Bu arada bakın 15.40 okul yakınlarında diyor. Ben HTS'den şunu beklerdim. 15.35 ila 15.40 arasında Nevzat ahırının veyahut da evinin önünde saat kaçta oradaydı? Öyle bir kayıt yok. Şunu soralım, Salim Yok. Bey o gün evden kaçta çıktı? Yani O yemeğini gün yedi net saat çocuklarla. vermemişim. Her ifademde de vermemişim. Çünkü o gün o saat aklıma gelmiyordu. Hangi saatte çıktığını. Peki, Aklıma gelir mi? Sıra ekmişti, gidiyordu tarlaya sulamasını yapıyordu. Fiskiyeler tıkanıyordu. Ben bilmediğim için soruyorum. Evet. bunu. Hanım, Yani köy yerinde o saatte tarlaya gidilir mi? Tarım işçileri bilir. Şimdi gündüz vakitleri sulama yapılır. Sulama fiskiye üzeri yapılır ve o fiskiyeler bazen düşüyor. Devamlı arazini kontrole gitmen lazım. Yani devamlı o tarlanın üstüne, yani bunu tarımcılar iyi bilir. Devamlı orada olman lazım. Yani hatta şu da yapıldı. Ya gübe gündüz tarlaya mı? Zaten gübe gündüz tarlaya gidilir. Gidilir yani. Tabii ki de. Peki şunu merak ediyorum. Daha Nari'nin cansız bedeni bulunmadan eşiniz Salim gözaltına alınıyor. Evet. Bunu duyduğunuzda ne hissettiniz? Nurhan Hanım, ondan önce bir şey eklerim. Darbazı konuşuyor hocam. Buyurun. Bir şey. Hocam siz benim evimi, amcam ve Nevzo'nun evini gördünüz değil mi? Evet. Kamerada gördünüz. Hangi ev birbirine yakın? Benim amcamla Siz evim yakın görüntülerek- olsa... Bakın Yani bu hata olabilir söylemi buradan geliyor. Bakın. Eğer ki hata verebiliyorsa siz bu kadar adım adım nasıl hesaplama yapabildiniz? Evet. şurada yine bilirkişinin HTS daraltılmış baz istasyon çalışmasındaki şu cümlesi de enteresan. Genel değerlendirmede diyor. Salim Gürel ile Nevzat Bahtiyar 21.08.2024 günü yani olayın olduğu Olayın gün günü. 15.10 saat 15.10 ila saat 15.40 arası hareketleri uyumlu ve birlikte oldukları. Abi burada da sen diyorsun ki 15.10'da beraberler bunlar. Ya Şimdi- ne anlatıyorsun ben bunu anlamadım yani. Şunu- Böyle bir Yani değerlendirme neresi- olur Hocam mu ya? şunu merak Tutarsanız ediyorum ve tutarsınız. Melek Hanım'dan dinlemek istiyorum. Düşünsenize cansız beden daha ortaya çıkmadan Nari'nin kaybolmasıyla ilgili amca yani sizin eşiniz gözaltına Evet. alınıyor. Kızımızın ne ölüsü ne dirisi ortada yokken O anda eşimi ne aldılar hissettiniz? attılar dört Ne duvar hissettiniz arasında. eşinizi O an gözaltına dedim ya dünya aldıklarında? başıma yıkıldı dedim. Hani bizim ne kızımızın ölüsü ne dirisi. Biz kızımızı kayıp biliyorduk. Eşimi ne Eşinize- için aldılar attılar Hayır içeriye. peki mesela eşinize bir soru sordunuz mu? Gittim Ya sor. senin Nari'nin Yo kaybolmasıyla hayır ilgili ne ilgin eşimi var? aldılar gözaltına. Ertesi günü beniyle çocuklarımı ifadeye götürdüler. İfade vermeye Siz de gittim. 6 gün kaldınız gözaltında. Evet değil ifade mi? verme daha beni almamış. İlk eşimi aldı bir hafta önce. Gittim eşimi gördüm. Eşim bir odada oturuyordu perişan bir haldeydi. Ben ölünceye kadar o halini unutmayacağım. Eşimi yeğeniyle yargılıyordular. Katil ilan etmiştiler. Eşim baktım baba çocuklarım dedi babaları kalktı. Dedi başım dik alnım aktır. Ben suçsuzum. Orada ben çocuklarım yıkıldık ağlamaya başladık. Dedim ben biliyorum ben ölünceye kadar sana güveniyorum. Sen katil değilsin. Kızımızın ne ölüsü ne dirisi. Çıkarın.
Çıkarın daha sonra adamı katil ilan edin. Daha sonra ifademizi verdik, geldik. Eşim zaten 2-3 gün gözaltında kaldılar. Adliyeye sevk ettiler, tutukladılar. Peki o Eşim anda- hakimin karşısına çıkıp, Pardon, özür pardon dilerim. hocam. Ha. Çıktı. Eşim hakime diyor ki beni ne için tutukluyorsun? Bilmiyorum valla tutukluyorum. Ya ne için cinayetten? Hani yeğenim, hani ölüsü, hani dirisi? Valla bilmiyorum tutukluyorum. Ne için tutukluyorsunuz Allah rızası için? Peki size ne anlattı Salim Güran? Yani eşiniz Nari'nin kaybolmasıyla ilgili Nasıl yani? neden gözaltına alındı? Yani mutlaka Dedim ya konuşmuşsunuzdur. dedim ya katil ilan ettiler adamı. Daha sonra görüşü oldu. Görüşüne gittim. Eşimi bakma, eşim perişan bir halde ağlıyor. Telefon görüşme kapalıydı o sırada. Ben küçük kızım Devran, Ömer kaynım. Beraber gittik görüşüne. Ağlamaktan ne ben ondan bir şey anladım ne o benden bir şey anladım. Ben geldim eve dedim bu adama sabah olmayacak. Bu adam kesin başına geldi. Hani kızımız? Biz kızımızı kayıp biliyoruz. Kızımız nerede? Çıkarın. Ölüsünü dirisini çıkarın. Çıkarın daha sonra katil ilan edin. Her şey üst üste geldi. Eşimi öyle toplumun önüne attılar. Medya kurbanı ettiler. Medya iftira üstüne iftira attılar eşime. Eşinizden şüpheler kaç gün sonra başladı sizce? Ben onu bilemiyorum valla. İlk tutuklandığı zaman ilk sahte bakın. Tutuklanma Yani- sebebi bile bir sahte Çocuk ihbar. kaybolduktan sonra bak çocuk kaybolduktan sonra kaç gün sonra Hocam, ben sana açık söyleyeyim. Niye? Onu, Peki onu niye daha Salim? tutuklamadan Baran önce... bize şunu anlatır onu mısın? daha- Bir sürü amcan var değil mi? Kaç tane Evet. amcan var? 10 tanedir. Öyle bir şey. Dokuz. 9 Kaç? tane. 9 tane amcam var. Evet. Bilmiyorum doğru soruyu şu anda aslında Mehmet Hocam Hocam soracaktı. sadece o gün o Mehmet köyde. Hocam niye Salim Güran'dan şüphe? Ben Eşim işte, o ha, gün şimdi- tek evdeydi. Sadece o Şimdi- köyde. işte onu sordum yani. Bir dakika bir şey Hani o- soracağım. evet. Arabada DNA saptandıktan sonra mı tutuklandı önce mi? Hayır önce sahte bir ihbar üzerine. Tamam yani DNA arabada Nari'nin DNA'sı bulundu ya. Ondan önce mi tutuklanmıştı sonra mı? DNA daha yokken tutuklandı. Ha, Hatta tutuklandı. şöyle Tamam, yapıldı. tamam, Ben doğru. size orayı çok iyi hatırlıyorum diyor hocam. Bütün ana akım medya şu haberi verdi. Amcanın arabasında ölüm sıvısı var. Araba da incelemeye alınmamış. Araba da caminin yanında. O zaman bir gazeteci, ismini Roja'ydı bilmiyorum hatırlamıyorum. İsim vermeyelim yine. Bir hanım, bir gazeteci ya dedi ki herkes diyor ki bu arabada ölüm sıvısı. Bu araba burada diyor. İnceleme de alınmamış hocam da. Da Arabada O sahte ihbar neydi peki? işte amca Salim Güran petrole gelmiş. Arabanın ön koltuğuna battaniye sarılı bir çocuk var ve petrol istasyonuna giriyor. Islak mendil alıp hızlıca basıp gidiyor. Bir benzin istasyonu çalışanı bu ihbarı yapıyor. öyle Hayır mi? benzin çalışanı ise o ihbar sahte çıktı. Şu an iddia hiçbir yerde o ihbar sahte çıktı. Biz hala kamuoyu bunu var olarak biliyor. Hiç amca o petrole gitmemiş. Asılsız bir ihbar yani. Asılsız ve bu nedenden dolayı tutuklandı. Düşünsenize asılsız bir haber üzerine tutuklanıyorsunuz. Ya bu durumda ne yapılır? Gidilir o benzin istasyonunda. Gidildi hocam. Kameralara bakılır. Gidildi. Çalışanların ifadesi alınır. Gidildi. Var mı yok mu ortaya konulur. Yok Milletin ki. söylemesi Gidildi, olmaz gitmemiş, ki. bu. oraya Bu kadar medyanın üstünde durduğu bir davada sizce amca o gün gerçekten o benzin istasyonuna gitseydi ve öyle bir görüntü olup sizce vermez miydiler? Ya Her türlü kardeşim. verdiler. Her şeyi verdiler çünkü. Cezaevi kayıtlarını Hukuksuzluğu her şeyden cezaevi görüntülerine kadar verdiler. Ya Bunu da battaniye yapardılar. sarılmış bir bedenin O araba kafası şu araba mı görülürken hocam arabanın bahsettiğiniz? yanında... Evet, işte aynen Bahsettiğiniz bu araba. araba bu Tabii, araba mı? Yani Var. şimdi şöyle bir şey var. Bir beden var, battaniye sarılmış, hayatını kaybetmiş. Yani yolcu koltuğuna koyuyorum, kafasını çıkmış. Ben benzin istasyonuna girip benzin alıyorum. Islak mendil alıyor. Bir ıslak mendil alıyor. Ha doğru, ıslak mendil silmek için. Bu arada orada duruyor. Çalışan da görmüş. Ya ne anlatıyorsunuz? Kim o? Yani bir bedeni sardıktan sonra kafası dışarıdayken koltuğa koyup da aldığında benzin istasyonuna girer. Bu Herkes araba görür kimin ya. arabası Şimdi peki? o ihbarın Baran, bir niteliğini dakika. biliyor muyuz? Bu araba kimin arabası? Bu Fuat amcamın arabası. Cansız beden nerede bulunuyor? Yani ihbarcının ihbar etmesine Bunda göre. taşındığı söyleniyor. Bu arabada Hayır, mı bunda taşınıyor? Yok, bu araçta taşındığı söyleniyor. Tamam. Yani bu araba ulaşılabilir bir araba. Evet, değil mi? köyde. Cansız beden taşındıysa Mehmet Hocam, orada herhangi bir DNA bulunur Bulundu. mu? Bakın şöyle. Nerede bulundu peki DNA? Bakın. Ön koltuğunda. Ön koltukta. Artı. Yolcu koltuğu artı arka kapıda saçının. Evet. Şimdi bakın demek ki beden arabanın içinde dolaşmış. Yani bu arabaya Narin binmiş. Ya bir dakika ama iddia şu. Şimdi cansız beden önce koltuğa konuyor. Sonra deniyor ki onun başka bir şey söyleyeceğim. Sonra yan koltuğa konuyor. Sonra nedense arkaya ve saçı oraya takılıyor. Böylelikle 3 yerde DNA'sı bulunuyor. Arabanın içinde gezmiş cansız beden. Fakat Nevzat'ın anlatmasına baktığımızda
Arabanın içinde cazibede Narin yok ki. Nevzat çünkü almış götürmüş. Bu durumda Nevzat'ın söylediğini itibar ediyorsak ki yani ifade var. Arabaya konmadığı ortaya çıkacak. Bu durumda ben Salim'e sen cansız bedeni aldın, Narin'in bedenini arabaya koydun suçlamasını ben yöneltemem. Çünkü Nevzat diyor ki ben evden aldım diyor. Peki battaniyeden bulaşmış olabilir mi hocam? Battaniye yok. Çünkü battaniyeyi tekrar iade ediyor ya Nevzat kendisine. Battaniyeyi Hayır. arabaya koyduysa battaniyeye Bakın, bulaşan DNA bakın hocam. Oradan arabaya Anladım. da Hayır, bulaşan hayır, hayır. hocamız İddia öyle anlattı. değil. Hocam, İddia bir saniye. başka. İddia Ben önemli anlatabilir değil miyim? hocam. İddia ayrı. Hayır, Biraz- savcılığın biraz iddiası önce- başka. Evet. Savcılığın Pardon, siz iddiası şu. anlatmadan önce o gün ben Maşallah Hanım da canlı yayına almak istiyorum. O günlerde yine Narin'in ölümüyle Nur ilgili, Hanım, şüpheli burası ölümüyle ilgili. hocamın dediği şey Hemen çok döneceğiz. karmaşık. Buna cevaplasak. Hemen döneceğiz. He, Bir tamam o dakika zaman. lütfen. Çünkü Nari'nin mezarı başında şu anda Murat. Yanında da yenge Maşallah var. Maşallah Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Nurhan. Şu anda Nari'nin mezarı başındasınız. Siz de bu olayla ilgili 13 ay cezaevinde kaldınız. O günle ilgili biraz sonra detayları alacağız sizden ama Mehmet Hocam çok önemli bir konuya değindi. Hocam az önce anlattığınız konuya devam edelim. Az sonra yenge de Maşallah Hanım da Ya çok şimdi- önemli detaylar aktaracak bize. Nevzat hani aldı götürdü. Bu durumda arabanın içinde bulunan DNA'yı açıklamakta zorlanıyorum. Savcının şöyle bir iddiası oluyor. Diyor ki evde cansız bedene sen bulaştın. Bir sıvısı bulaştı. Bakın koltuğun sırt bölgesinde de bulunuyor. Bakın oturma bölgesinde. Şimdi eliyle falan sen diyor eline bulaştı. Onu da diyor sırtına bir yerini sürdün. O sürdüğün için de oturduğunda oradan bulaştırıyor. Şimdi açıklamayı böyle yapmaya çalışıyor. Yani savcılık diyor ki senin üzerine vücudunda olan, Narin'e ait olan bir salgı veyahut da sıvı oradan diyor arabaya bulaştı diyor. Şimdi bunu böyle açıklamak zorunda. Çünkü bana şunu birilerinin açıklaması lazım. Koltukta, yan tarafta ve arkada 3 yerde Narin'in DNA'sı nasıl bulunur? Nevzat'ın ifadesine baktığımda Salim'in veyahut da kullandığı arabayla ilgili bedenin taşınmasıyla ilgili hiçbir şey yok. Nevzat diyor ki ben aldım götürdüm. İfadesinde ne diyor hocam İfadesinde Nevzat diyor ki aldım diyor. Birkaç değişik söylüyor ama aldım diyor. Veyahut da işte arabayla selektör yaptı diyor. Birkaç tane farklılık var ama asla ve kat'a Salim'in arabasıyla aldı geldi ve ben arabadan aldım demiyor. Battaniyeden bahsediyor sadece. Battaniyeyi dışarıdan aldı diyor. Hocamız battaniyeden bahsediyor. Savcılık makamı tarafından adli tıpa gönderilen bir tane battaniye var. Çocuk battaniyesi. Orada da Narin'in DNA'sı çıkıyor. Şimdi bu çocuk battaniyesi evde bulunuyormuş. Evdeki battaniye. Evet, evdeki battaniye burada çıkıyor. Bu o battaniyeyle taşındığı veya taşınmadığı anlamına gelmez. Taşınmış da olabilir. Madem iddiaları konuşuyoruz, taşınmamış da olabilir. Evet, orada bir battaniye incelemesi var. Başka bir battaniye yok. Hocam battaniyeyi aldı diyor değil mi? Kendi yani ifadesine gelip bana battaniye verdi ve sonra gelip benden aldı diyor. Hocam diyor ki oradan. Ya köyü gören kamerada amcanın arabası köye girmiyor. Bunun tartışmanın ne anlamı var? Peki. O araç köye şimdi, girmiyor. O Nasıl günde- bulaşmış olacak? Bu araç hiç köyde değil mi? Köyde ama onun dediği gibi onun evine gidecek yolu gören güvenlik kamerasından o araç köye Şimdi, girmiyor. Olay saatinde hiçbir şekilde Salim Araç dayımın köye girmiyor. aracı köye girmiyor. O araç hareketlerini görebilen kamera var ve köyün giriş çıkışını gören kamera var. Nevzat Batyar'ın verdiği ifadesinde geldiği köyün içerisinde benden aldığı ifadesini veriyor ama hiçbir şekilde Salim dayım köyün içerisine hatta olay günü hiçbir şekilde araç köyün içerisine girmiyor. Hiçbir araç, farklı bir araç da girmiyor.